Evet, 3-4 gündür oteldeyim. Dışarı çıkmıyorum ve iş bakıyorum harıl harıl. Arkadaşlar da sağ olsunlar, gel dışarı çıkalım dediler. Hani biraz da canım sıkkın, biliyorlar. Beraber öyle çıktık, Chinatown'un içine doğru gittik. Geldik, buraları hiç bilmiyordum ben. Biraz daha terste kalıyor ama güzel yerler, kalabalık. Yani gördüğüm kadarıyla çoğunluğu Çinlilerin olduğu bir yer ama tabii Malaylar da var. Bilmiyorum, Malay restoranları da var, evet. Çok canlı bir yer. Silo uzun zamandır burada kalıyor. Aynı otelde kalıyoruz ama o uzun zamandır kalıyormuş. Niye? Çalışma vizesini beklemesi gerektiği için burada ikamet ediyordu. Kendisi Sudanlı ama burada okumuş. Üniversiteyi burada bitirmiş. Penang'da. Uzun zamandır burada yani. Diğer arkadaş Faiz. O bizim otelde çalışıyor zaten. Bugün normalde izinli fakat akşam canı sıkılmış. Bizim yanımıza geldi. Biz de havuzdaydık, yanımıza geldi. Öyle beraber çıktık, dolaşıyoruz. Ya zaten onlar uzun zamandır arkadaş olmuşlar artık. İşte ben de araya monte olmuş oldum. Beraber, ya bütün gün beraberiz zaten aşağı yukarı. Bugün de beraber gezelim dedik. Evet, buraları hiç bilmiyordum. Renkli bir sokakmış burası da. Hello Faiz. Silo. Sıkıldık, geziyoruz abi, ne yapalım? Otelde otur sabahtan beri iş arıyorum. Yani iş ararken İngilizce çalışıyorum. İngilizce çalışırken bir yandan da YouTube'a video editliyorum. Çok sıkıldım. Bir tek yemek yemek için dışarı çıkıyorum. Onun haricinde sürekli olarak oteldeyim. Akşam iyi oldu böyle bir dışarı çıkmamız. Evet, buraları hiç bilmiyordum. Evet. Çok farklı bir yere geldik. Best ever. Evet. Çok hoş bir yermiş. Eski bir sokak anladığım kadarıyla. Çok değişik bir hal almış. Işıklandırma çok güzel yapılmış. Çok beğendim. Ama karanlıkta video nasıl çıkacak hiç bilmiyorum. Evet, orada bir mekan var herhalde. Müzik çalıyor ama oralar hep aslında mekanlar ama tabii girmeyeceğiz şu anda. Kapılar hep mekanlı, burada aynı şekilde. Çok nostaljik bir sokak. Geç abicim, geç. Evet, mekanlar çok hoş. Öyle bir mekanlara baktık. Akşam çok güzel oluyormuş burası. Görmemi istediler. Öyle bir dolaştık, havamızı aldık. Böyle yavaş yavaş yürüye otele doğru gidiyoruz. Ama gerçekten yani burada o kadar kaldım ama buraları hiç görmemiştim. Çok da yakınmış. Ne kadar yakınmış? Arkada hemen 100 metre ileride o sokak. Burası da Jalan Petaling. Ben bu Jalan Petaling sokağın öbür tarafında kalıyordum. Ve buralara gelmemiştim daha önce. Beğendim yani açıkçası. Evet, buraya gündüz de gelmek lazım. Nasıl olduğunu görmek lazım. Ama bayağı nostaljik ve eski bir sokak. Evet, otele doğru gidiyoruz yavaş yavaş. Fakat Silo şöyle bir bilgi verdi. Burada çarşamba günleri, ki bugün çarşamba, tüm kadınlara kulüplerde ve barlarda ücretsiz içki veriyorlarmış. İşte girişi ücretli olan yerler çarşamba günleri kadınlara ücretsizmiş. Ve yapmışlar olmuş. Kadınlar her çarşamba günü işte barlara ya da kulüplere gittiğinde ücretsizmiş. Tabii bu Malay kadınlarına büyük bir haksızlık, çünkü onlar alkol içemiyor. Ama tahmin ediyorum diğer içeceklerden faydalanabiliyorlardır herhalde. Emin değilim. Ama çarşamba günleri özellikle insanların bu tip mekanlara gittiğini söyledi. Tabii bu da niye? Hafta sonları zaten kalabalık, hafta içi çok boş oluyor. Oraya bir heyecan, hareket katmak için yapılmış bir uygulama. Bence gayet güzel. Burada da bir abimiz uyuyor. Tabii şu parkta çok daha fazlası var.
Parçalı bulutlu bir Kuala Lumpur gününden daha merhaba. Bugün oteldeydik. Sabahtan beri oda değiştirmeyle uğraşıyoruz. Ne yaptık? Biz arkadaşımla ayrı ayrı odalarda kalıyorduk. Verdiğimiz paranın özel odaya yettiğini fark ettik. Niye bu kadar geç fark ettik? O oda genelde hep dolu oluyor. O yüzden fiyatına bakamıyorduk. Boş yakaladık. İkimiz ayrı ayrı kaldığımızda verdiğimiz para ile beraber aynı odada, özel odada kaldığımızda aynı parayı veriyoruz. Odanın artısı ne? İşte koğuşta değiliz. Sadece ikimiz kalıyoruz. Ayrıyeten işte kahve veriyorlar. İşte şey var, kettle metal var odada, masa var, sandalye var. Çok daha mantıklı. Bir günlüğünü de olsa tutabildik. Rezervasyonumuzu yaptık, ödememizi yaptık. Güzel odada kalacağız. Yarın doluymuş. İşte sonrasına bakacağız. Şimdi de çıktık. Yemek yemeye gidiyoruz. Bu fiyatlarla ilgili bir video yapacağım. İyice her şeyi öğrenmeden yapmak istemedim. Çünkü tek bir yere bakarak olmuyor. Gittiğimiz yer hem çok uygun hem çok güzel. 2-3 kere gittik oraya. Ama şöyle bir handikapı var. Saat 5'e kadar, yani sabah 10 ile 5'e kadar fiyatlar uygun. Ondan sonra fiyatlar değişiyor. Şu an saat 3. Arkadaşım acıktığı için erken gidelim dedi biraz. 15 ringgite, yani 120 lira gibi bir paraya az sonra göstereceğim. Çok güzel bir menü veriyorlar. Hem çok ucuz, çünkü biz 20 liraya 20-25 ringite çok yemek yedim ben. Burası çok daha uyguna geliyor. Paranın değerini burada anlayacaksınız. Hani az parayla çok şey yapıldığını göreceksiniz. Fiyatlarla ilgili video yaptığım zaman göstereceğim. Ki inşallah da yapabilirim. Çünkü şu ara ne yapacağım hiç belli değil. Şimdi arkadaşımla beraber gidiyoruz. Silu, Sudanlı arkadaşım. Öğrenci olarak buraya gelmiş. Burada üniversitesini bitirmiş. Şu anda da Suudi Arabistan'a çalışmaya gidecek ama oradan çalışma vizesinin çıkmasını bekliyor. Onlar hazırlandıktan sonra Suudi Arabistan'a gidecek çalışmak için. Bro. Yo. So, hello everybody. Selamünaleyküm. Assalamualaikum. Biz böyle geziyoruz beraber. Burası Barlar Sokağı. Tabii şu an gündüz olduğu için çoğu yer kapalı. Ama Bukit Bintang orada kalıyor. Evet, yolun ortasına kaldım. Öğrendikçe her şey daha da güzelleşiyor, daha da ucuzlaşıyor. Halep Express'te burası. 2 tane yan yana yer var. Bir tane Halep restoran var. Burası değil, Halep Express. Bizim yiyeceğimiz yer burası. Evet, şurada menü var. Bizim olayımız şu, promosyon yapmışlar. Sabah 10 ile 5 arasında bu menüler 15 ringgite düşüyor. Sipariş gelince göreceksiniz. Yani bedava rakamlar. Eğer kalabalık gelirseniz de onlar için de indirim var ama tabii biz o topa giremiyoruz. Ama olabilir. Mesela şimdi biz 30 ringgit vereceğiz. 50 ringgit verip işte şu menüyü de seçebiliriz ama gerek yok. Gerçekten çok ucuz ve çok güzel bir yer. Girelim ve siparişimizi verelim. 20 ringgite, 25 ringgite çok daha azını yedik şimdiye kadar. Ama burası hem fiyat olarak çok iyi, hem menü çok güzel, hem de temiz olduğunu biliyoruz. Şimdi menü gelince anlayacaksınız. 15 ringgite 120 liraya kimse kimseye bu menüyü vermez. Çok başarılı, çok beğendik. Az sonra da göstereceğim zaten menüyü. Parça tavuk, patates kızartması, salata, sosları, ekmeği, kola geldi. Burada da pilav, sos ve tavuk. Çeyrek tavuk bu fiyata böyle bir menü mümkün değil. Sadece 15 ringgit. Hem lezzetli, hem temiz, hem ucuz. Tabii keşke sadece belli saatlerde olmasaydı. Özellikle garlic sosu, işte sarımsaklı sosu denemenizi çok isterdim. Efsane yapıyorlar Arap restoranları. Çok başarılı. Tamam, ben sarımsaklı mayonezi zaten çok severim ama bu gerçekten çok başka. Bütün Arap restoranları çok iyi, çok başarılı. Yani çok tavsiye ederim. Türk mutfağına hem çok yakın hem de bizim bildiğimiz tatlar. Onun haricinde tabii ki özellikle Malay mutfağını denemenizi çok isterim. Malay yemekleri çok güzel, Malay noodle'ları çok güzel. Çok denemenizi isterim. Ama şu an biz çok açız. Burada kapatıyorum. Daha sonra devam edeceğiz. Evet, yemeğimizi yedik. Fakat burada şöyle bir bilgi vereceğim. Burası yani sürekli yağmur yağan bir yer. Fakat biz hep buraya işte saat 4-5 gibi geldiğimiz için öyle bir durum var ki hep saat 4 civarı. Şu an saat 3.30, 4 civarı yağmur yağıyor. 5.30 gibi bitiyor her gün. Yani çoğu zaman buraya geliyoruz, oturuyoruz, yağmur başlıyor. O arada yemeğimizi yiyoruz, biraz daha bekliyoruz. Ondan sonra
Yağmur durunca gidiyoruz ya da yağmurda dönmek zorunda kalıyoruz. Ama bu dönem hep böyleymiş. Her zaman yağıyor ama özellikle böyle akşam üzeri sürekli olarak yağmur yağıyor. Onun haricinde geldik, yemeğimizi yedik. Kişi başı 15 ringgit verip bir menü söyledik. İşte yemeğimiz, içeceğimiz gayet ucuz. Şimdi bu şunu düşündürebilir. Yani evet uygun ama o aradaki fark burada çok farklı değerlendirilebiliyor. Nasıl? Normalde gidip bir yerde yemek yeseydim, örneğin ben Texas Chicken'a çok gittim, hani çok sık gittim ya da başka restoranlara hep 20 ringgit, 25 ringgit gibi paralar ödedim. 25 ringgiti baz alacağım. 20 değil de 25 ringgit yemeğe normalde para verseydiğimi baz alacağım. Şu an 10 ringgit daha uyguna yemek yedim. Bu 10 ringitle ne yapabilirdim? Yani bu aradaki 10 ringgit çok önemli burada. Yurt dışında çok önemli. Özellikle Malezya'da çok önemli. Neden? 10 ringgite bunu kıyas bakımından anlaşılması için söylüyorum. 10 ringgite buradan Malakka'ya otobüs bileti alabiliyorsunuz. Gidip bir yerden 3 tane bu büyük 750 mililitrelik meyve suları var ve çok güzel. Sadece 3 ringgit. 10 ringgite 3 kere ondan alabiliyorsunuz. Ya da işte marketten birçok şey alabiliyorsunuz 10 ringgit. 2 tane noodle alabiliyorsunuz. 3 tane de alabiliyorsunuz. Yani parada iktisat yapmak çok önemli. Tabii ben bunu geldiğimde yapıyor muydum? Yapamıyordum. Çünkü bilmiyordum neyi nerede ucuz, işte neresi ucuz, nasıl olur bilmiyordum. Bu tip bilgiler çok önemli. Yurt dışına çıkan insanların bu tip olayları bilmesi gerekiyor ki boş yere fazla para harcamasın. Yemek olayı böyle. Evet 15 ringgite böyle bir menü yiyebiliyorsun. 20 ringgite de yiyebilirsin. 25 ringgite de yiyebilirsin her gün. Ama 15 ringgite böyle bir menü var. Sabah ben kahvaltı yapıyorum. 4 ringgit veriyorum. 2 tane yumurta yiyorum her gün. Böyle de kahvaltı yapabilirsiniz. 4 ringgite de kahvaltı yapabilirsiniz. 14 ringgite de kahvaltı yapabilirsiniz. Yani bu tamamen bilginizle ilgili bir şey. Yoksa dur şurada bir kahvaltı yapayım deyip her seferinde fazla para öderseniz sizin bileceğiniz bir iş. Ama kesinlikle daha ucuzu, daha iyisi, daha temizi bilmiyorum her zaman var. Temizlik konusunda da bu arada biz takılıyoruz. Yani normalde insanlar özellikle Avrupalılar hiç takılmıyor. Öyle her yerde yiyorlar. Ama mesela Arap arkadaşım da benim gibi yiyemiyor öyle her yerde. Ve şunu da söylemek istiyorum. Malay yemekleri gerçekten çok güzel. Çok beğeniyorum. Noodle burada, hani Asya'da noodle çok tüketilen ve çok favori yemeklerden diyeyim. Biri evet. Biz de her zaman yeriz işte pilavı ya da makarnayı çok severiz ama burada ana yemek statüsünde. Yani yan bir yemek değil. Noodle ana yemek statüsünde. Onu tabii sadece makarna olmuyor. İşte içinde et de oluyor, ne bileyim işte farklı şeyler de oluyor. Hepsini harmanlayıp bir menü haline getiriyorlar. Bu da Asya'nın bir kültürü. Noodle ile ilgili hani özellikle noodle yapan yerler var. Oraya da inşallah bir gün gittiğim zaman onu da ekleyeceğim videolara. Onu da ayrı olarak çekeceğim. Evet yağmur yavaşladı gibi. Şimdi yavaş yavaş gidelim. Arkadaşım telde kaldı. Şimdi ben gidiyorum marketlere doğru. Burada yine her zamanki gibi ateşler yakılmış, dualar ediliyor. Böyle abiler yağlanmış, pullanmış. Burada ibadet ediyorlar, ateşe bir şeyler atıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. İşte mistik olaylar. Şimdi neyi kıyaslayacağım? Çok basit şeyleri kıyaslamak istiyorum. Ne gibi? Su gibi. Ya da ne olabilir? Belki kola olabilir. Ya da böyle kraker gibi. Yani böyle basit şeyler. Yani çünkü belli şeyler zaten standart fiyatlar oluyor. Böyle basit şeyleri kıyaslamak istiyorum. Böyle 2-3 tane şey bakacağım şimdi 7-Eleven'dan. 7-Eleven yanında başka bir market var 99. 3 tane ürün bulup kıyaslama yapacağım. Evet, burada mesela neyi kıyaslayalım? Şimdi her şeyi, yani hepsi, her ürün her markette olmadığı için olabilecek bir şey. Kola aklıma geldi. Mesela kola. Mesela kaç mililitre bu? Evet, 500 mililitre. Tamam, kaç paraymış? Şu an indirimdeyken 2 ringgit. İndirimdeki hali. Kutu kola da 3.40. Uzun kutu kolalardan 3.40. 3.40 kutu kola, 2 ringitte yarım litre olan. Bir de ne yapalım mesela? Bir tane kraker buldum. Evet. 3.20'ymiş. Bu da cadde. Bir de mesela daha ne olabilir? Kahve desek, kahveyi bilmiyorum. Evet, Nescafe Gold 15.5'muş. Buz bakalım. Evet. 2,5 kilo buz
3.90'mış. Buz dediğim şu paket buzlardan. 3.90. Burası da 99 Speed Mart diye geçiyor. Yerel bir market ve anlayacaksınız ne demek istediğimi. Şimdi geldik buraya. Evet. Bu kaç mililitre? 390'mış. 1,5'muş ama o aynı boyutta değil. Yarım litreydi o. Kutu kola nerede? Evet, aksilik olacak. Kutu kola yok orada da. Kalmamış. Ama şu 390 mililitre olan kola 1,5 ringgit. Evet. 1,7 2,5 kiloluk buz. Alakası yok ama mesela sütler var. 6,40 demiş, 7,30 demiş. Deterjanların hepsi farklı marka, o yüzden Türkiye ile bir alakası yok. Diğer krakerden burada var mıdır? Varsa ona bakalım en azından. Evet. İşte aynı şeyler olmadığı için kıyaslarken iş biraz karışıyor ama burada kahve vardır. 7-Eleven'da 15.57. Evet. Evet. Burada da 14.30'muş. Ben daha büyük bir fark olacağını bekliyordum ama bunda yok. Şunu söyleyebilirim. Yani şöyle bir kraker 3.75. Koca paket. Ağır da bir de. Ya da 3.40'a şöyle bir paket var. Kıyaslama haricinde diğer ürünlerin fiyatlarına bakayım diyorum ama işte Türkiye ile kıyaslayabileceğimiz ne var burada emin değilim. Evet, Snickers 3.19'muş. Bence zaten çikolatalar genel olarak pahalı burada. Yani şuna 6.59 demiş. Yani 2 çikolata parasına yemek yiyebiliyorsun. Pirinçler falan var. 37,5 ringgite. Bunun kaç kilo olduğu niye yazmaz ya? Malayca, o yüzden nerede yazdığını anlamıyorum. Bebek bezi demiş ama onların da hepsinin boyutlarına göre değişiyor diye biliyorum. 28,5 ringgitmiş. Ha, en büyük boy XX large 32'li 28,5. Evet, diğer bilindik bir şey Similac. Bebek maması 76,90 diyor. 1,2 kilo. Evet, şimdi aklıma bir şey geldi. Yağ. Şimdi burada bir sürü yağ var. Bunların ne olduğunu anlayamıyorum. Mesela mısır yağıymış. 16,30 diyor. %100 mısır yağı. 16,30. Kaç litreymiş? 1,1 litre. 2,2 litresi 25,30. Ayrıca bir de hediyesi varmış. Evet, ayçiçek yağı. Kaç? 1 kilo demiş. 14,30. Aha, makarna. Makarnayı da ilk kez görüyorum ya. Hiç makarna denk gelmemiştim. 2,30 demiş spagetti. Mesela 4,30 demiş. Tabii burası noodle ülkesi olduğu için yani şu gördüklerinizin hepsi hazır noodle'lar. İnsanları hazır noodle'a yönlendirmeye çalışmak için fiyatlar pahalı olabilir. Mesela 2,80. Mesela Clear şampuan 13,80. Dove şampuan 20. Şöyle Elidor var mı? Elidor yok. Pantene var 10,5. Head and Shoulders var 14,5.